iyidir diye düşünüyorum. 25 Aralık 2025 saat 11.07 arkadaşlar. Yeni ve yine bir canlı yayınla huzurlarınızdayım. Özcan Deniz'in annesinin kansere yakalandığını duydum ve çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu konuda sizlerle dertleşmek istiyorum arkadaşlar. Kadriye Deniz bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak tanıdığım bir insan, yıllardır tanıdığım bir insan. Özcan Deniz'in Özcan Deniz olmasında en büyük emeği geçen bir insan ve kadıncağız ne yazık ki iki evlat arasında kaldı. Ercan Deniz'le Özcan Deniz'in arasında kaldı. Onların kavgasına çok uzun süre tanıklık etti ve onlar ikisi tarafından da bir diğerini tutmakla itham edildi. En son Özcan Deniz, sen en çok onu seviyorsun, beni sevmiyorsun, eee, benden nefret ediyorsun, beni kullandınız hepiniz diye annesine sitemde bulundu ve hatta çok ağır şeyler paylaştı Özcan Deniz. Tüm aileyle ilgili, annesiyle ilgili ne ölüme ne ölünüze, mezarıma da gelmeyin, ölüme de gelmeyin, ben de sizin cenazenize gelmeyeceğim diye ağır sözler, ağır paylaşımlar yaptı ve annesini adeta reddetti annelikten. Özcan Deniz en sonunda da kadıncağız kanser oldu ve bu gelişmeyi Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler duyurdu arkadaşlar. Annesinin tedavi gördüğünü, sosyal medya hesabından annesinin kanser tedavisi gördüğünü ve bunun devam ettiği, kemoterapi aldığını söyledi. Destek ve dua çağrısında bulundu. Çok üzücü. Özcan Deniz olduysa elbette ki annesinin kendisi üzerinde çok büyük emeği var. Ne yazık ki annesiyle kavgalı Özcan Deniz ve uzun süredir annesiyle ve kardeşlerinin bir kısmıyla görüşmüyor. Kız kardeşi Yurda Gürler, Kadriye Deniz'in kansere yakalandığını ve kemoterapi gördüğünü şu sözlerle eee, paylaştı arkadaşlar. Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Ama umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıklı kalın. Kadıncağız üzüldü, içine attı arkadaşlar. Özcan Deniz'in annesi iki evlat arasında kaldı ve sonunda kansere yakalandı. Ve işler acısı bir durum. İşler acısı bir durum. Eylül ayından beri kemoterapi aldığını söylüyor. Eee, Yurda Gürler kızı. Biliyorsunuz Özcan Deniz'in 4 tane kardeşi var. Toplam 5 çocuklu bir aile. Kadriye Hanım'ın 5 tane çocuğu var. Ercan Deniz, Özcan Deniz'le kavgalı olan ağabeyi, Yurda, Sibel, Melek ve 3 tane kız kardeş Özcan Deniz'in. Bir de ağabeyi var. Yıllarca yokluk içinde yaşadı bu aile arkadaşlar. O kadar fakirlik çektiler ki Sadık Bey, babaları Sadık Bey çalışmazdı, işsizdi. Çalıştığı zaman da hamallık yapardı. İşte inşaatlarda orada burada günlük yevmiyeyle iş bulur çalışırdı ve çok alkol alırdı. O da kanserle mücadele etti ve yenik düştü. KOAH da vardı kendisinde, akciğer hastalığı da vardı. Çok sigara ve çok alkol tüketmişti Sadık Bey, Özcan Deniz'in babası. O da bundan 3-4 sene evvel vefat etmişti. Özcan Deniz'in çocukluk yılları yokluk içinde geçmişti. Pazarlarda simit sattı, limon sattı, su sattı, pide sattı. Kaportacıda çalıştı, inşaat işçiliği, fabrika işçiliği yaptı Özcan Deniz ve 13 yaşında İzmir'de bir düğün salonunda ilk kez şarkı söylemeye başlamıştı. Çocukken sesi güzel olduğu söylenince. Sonra 18 yaşında Almanya'ya gitti gurbete. Orada
iş bulmak ümidiyle ve orada oturum alabilmek için bir anlaşmalı evlilik yaptı bir Türk kızıyla. Nürnberg şehrinin Fürth kasabasında Özcan Deniz ve sonra şans yüzüne güldü. Türkiye'de Hilmi Topaloğlu kendisiyle ilgilendi. Tavsiye üzerine bir zamanların ünlü menajeri, Prestij Müziğin kurucusu Hilmi Topaloğlu ilgilendi ve Özcan Deniz'in ne büyük bir yetenek olduğunu fark edince de onunla anlaştı. Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül, sonra Alişan da katıldı onlara, hatırlıyorsunuz. Şöhret yılları başlamıştı Özcan Deniz için ve Özcan Deniz e, öyle bir e, yoksul hayatın içinden zamanla star statüsüne kazanan bir başarılı isim oldu ve tabii ki bunda da annesinin payı yadsınamaz. Her şeyden evvel onu dünyaya getiren, onu çocukken bakıp büyüten ve arkasında dağ gibi duran bir kadın. Babasının tüm vurdum duymazlığına rağmen annesi Kadriye Hanım Özcan Deniz'e ve kardeşlerine çok iyi bir annelik yaptı. Bunu bütün kardeşler de zaten her zaman söylerler. Özcan Deniz ancak onlara öyle bir nefret duydu ki arkadaşlar, annesine ve abi Ercan Deniz'e. Çünkü kendisinin madden ve manen çok büyük zarara uğratıldığını düşünüyordu Özcan Deniz ağabeyi tarafından ve annesinin de buna yol verdiğini, buna rıza gösterdiğini düşünüyordu. Ve Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde peş peşe sosyal medyadan o kadar çok paylaşım yaptı ki arkadaşlar. Şimdi sizlere benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım diye başladı Özcan Deniz. Biraz uzun olacak aslında, kısa bile ama burası için uzun olacak. Şimdiden iyi okumalar dedi. Bunu birkaç ay önce yaptı. Şöyle başladı paylaşımına annesine hitaben. Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğünüze göğüs gerdim ve de gereceğim. Yolun sizin yolunuz değil, yolum sizin yolunuz değil. Sizler sizi cennete taşıyan gemiyi korsanlar gibi ele geçirip dümeni cehenneme kırdınız ve ben korumam gereken evladımı alıp benim inşa ettiğim ve suya indirdiğim o gemiden ayrıldım diyor. Özcan Deniz. Ekranlara çıkıp gazetelere konuşarak aslında benim yapmayacağım, kıyamayacağım bir şey yaptınız. Kendinizi anlattınız, cehaletinizi, kötülüğünüzü ikrar ettiniz. Ben sizi kimseye böyle anlatamazdım dedi Özcan Deniz. Özcan Deniz annesinin televizyonlara bağlanmasını ve iki kardeş arasındaki kavganın bitmesini istiyordu annesi. Özcan Deniz annesinin televizyonlara bağlanmasını ve kendileriyle ilgili, evlatlarıyla ilgili konuşmasını hiçbir zaman tasvip etmediği, hiçbir zaman istemedi. Özellikle annesinin Ercan Deniz'e ağabeyini tuttuğunu söylüyordu aralarındaki çekişmede, kavgada. Bakın Özcan Deniz ne diyor? Aslında neyin içinde olduğumu, benden neleri çaldığınızı, benim kalbinizde hiçbir yerimin olmadığını, beni sadece imkan olarak gördüğünüzü, sizin için bir evlat ya da kardeş değil de hayatına, emeğine, her şeyine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördüğünüzü parmak sallaya sallaya anlattınız. Beni üzen, bana yaptıklarınızdan çok kendinize reva gördüğünüz bu durum. Çok trajik ve utanç verici. Özcan Deniz çok büyük paralar kazandı. Çok önemli bir şarkıcı Özcan Deniz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında, Türklerin olduğu her yerde salonları tıklım tıklım dolduran konserler verdi. Son 35 senede arkadaşlar. Bunların birçoğunda ben de bulundum. Özcan Deniz'de yurt dışına defalarca gittim. Bir televizyoncu, bir gazeteci olarak. Onunla defalarca röportajlar yaptım. O yeni tırmanmaya başladığı zaman şöhret yolculuğunda yanında ilk gazeteci olarak ben vardım arkadaşlar. Buna Almanya'daki bir zamanlar anlaşmalı evlilik yaptığı karısı da şahittir arkadaşlar. Buna kardeşleri de şahittir arkadaşlar. Özcan Deniz'in kardeşleri de, annesi de şahittir arkadaşlar. Özcan Deniz'i en iyi tanıyan gazeteci benim. Ancak Özcan Deniz'le ailesi arasındaki bu kavga, bu çekişmenin onları bir yıkıma götürdüğü de bir gerçek. Aile dağıldı maalesef. Kardeşler ikiye, üçe bölündü. Düşünsenize bir anne
ve evlat Özcan Deniz annesini artık tanımıyor. Annesine sosyal medyadan e, öğütler veriyor, nasihatler veriyor, yanlışlarını anlatıyor, doğru yolu gösteriyor. Bundan sonra diyor ne cenazeme ne cenazenize diyecek kadar da işi artık tamamen koparıyor. Hepinizi o aç kalktığınız sofralardan taşıyıp, hakikaten bu çok doğru. Soğan ekmek yedikleri sofralar o Aydın'daki evlerinde, hakikaten doğru. Babası işsiz güçsüz çalışmıyor. Bulduğu parayla gidip bir şişe vodka alıp sızıyor evde babası. Özcan Deniz küçük bir çocuk, 10-11 yaşında, abi Ercan'la yürüyerek kilometrelerce uzaktaki kiremit fabrikasına yırtık ayakkabılarla yürüyerek sabahları erkenden gidiyorlar. 3-4 kuruş, 3-5 kuruş para kazanıp da akşam eve ekmekle, işte 2 soğan, 3-5 yumurtayla dönebilmek için. Hepinizi o aç kalktığınız sofralardan taşıyıp o günleri unutturacak bir hayat armağan eden, aç parantez yapmış, Allah'ın izniyle demiş, bana saldırıyorsunuz. Saraylar armağan etsem tatmin olmayacak bir haldesiniz diyor Özcan Deniz annesine hitaben yazdığı bu paylaşımında. Konu samar değil anneciğim. Konu ihanet, konu arkadan vurma, konu nankörlük, konu saygısızlık, konu arsızlık, konu hayasızlık, konu doyumsuzluk, konu şükürsüzlük, konu müsriflik, konu inanarak söylediğiniz yalanlar ve attığınız iftiralar, konu gaddarlık, konu amansız fakatsız kötülük, konu bir türlü atılamayan cehalet ve bunun verdiği cesaret. Özcan Deniz'in annesini, Özcan'ın bu yazdıkları çok üzmüştür. Çok üzmüştür arkadaşlar. Düşünsenize, bir evlat annesine neler yazıyor. 40 tane paylaşım yaptı böyle annesine hitap eden Özcan Deniz ve kadın bunu mutlaka buna çok üzüldü arkadaşlar. Konu asla Samar değil. Samar dediği eşi, biliyorsunuz. Samar sizi bu yukarıdakileri kabul etmediğiniz için sarıldığınız bir bahane. Siz evladıma bile düşmansınız ki hepinizin evlatlarında emeğim var. Ama benim oğlum bugün ne babaanne biliyor ne de amca. Bu sizin utancınız. Özcan Deniz oğlunun kendi annesini Kadriye Hanım'ı tanımadığını söylüyor ve ağabeyin de Ercan'ı da tanımadığını söylüyor. Bu sizin utancınız diyor. Sizleri anlatmadım, sizlerle görüştürmüyorum, sizin yüzünüzden diyor evladı için. Bu sizin utancınız. Onları sizin şerrinizden koruyor olmama bile katran katran nefretle karşılık veriyorsunuz. Veriyorsun diyor, annesine yazıyor. Aç parantez uz diyor, genelleme yapıyor, kapa parantez. Annenle görüş diyorlar. Eğer görüşürsem iftiraya uğrayacağımı bilmiyorlar. En son Berat gecesi elini öpmeye geldiğim gece senden ayrıldığımda ardımdan Ercan geldi sana. Birlikte karakola gidip o gece hiç yaşanmamış bir iftira atarak bana uzaklaştırma aldırttın. Aynı gece Ercan'ın evine geçip gece gece magazincileri çağırıp, daha doğrusu önceden organize edip pijamalarla sakil bir şekilde karşısına oturup Ercan'ın direktifleriyle çocuğumu benden koparacak utanç verici konuşmalar yaptın. Seninle görüşmek demek yeni iftiralara ve tuzaklara düşmek demek, bilmiyorlar diyor Özcan Deniz annesine yazdığı bu paylaşımlarda arkadaşlar. Bu paylaşımları aylar önce yapmıştı Özcan Deniz. Bu Berat Kandili ile ilgili söylemini de Söylemezsem Olmaz programında ekranda bizler dile getirmiştik. Annesinin karakola gidip oğluna Özcan Deniz'e uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını, müracaat ettiğini, mahkeme kararıyla da daha sonra bunu netleştirdiğini, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan'ın isteği üzerine bunları yaptığını konuşmuştuk. Bana anneni ortada bırakma diyorlar. Ortada olmadığını, şu an maliyetini bana ödettirdiğiniz sahte bir mağduriyet tiyatrosu oynadığınızı, full sağlık sigortanın olduğunu, iyi ki varmış full sağlık sigortası Kadriye Hanım'ın, iyi ki yaptırmışsın Özcan Deniz zamanında, yoksa kadıncağız kanserle nasıl mücadele ederdi şu anda, o kemoterapiler filan. Devlet bir kısmını karşılar elbette ama istenildiği gibi tedavi olması için ek maliyetler çıkıyor bir sürü. Full sağlık sigortanın olduğunu, kiran ve yan giderlerle beraber aylığının
100-150 bin lira olduğunu, benim yanımdayken aylığının 300 bin liraya aştığını, 40 yıldır elini sıcak sudan soğuk suya sokturmadığımı, asıl derdin Ercan'ın kaybettiği sahte krallık olduğunu bilmiyorlar. Ercan'ın ele geçirdiği, Ercan'ın elinde olan bütün imkanları Özcan Deniz mahkeme kararıyla hepsini birer birer elinden aldı Ercan Deniz'in ve ağabeyi de ona karşılık davalar açtı arkadaşlar. Tabii ki paranın tümü Özcan Deniz'in parası. Özcan Deniz'in yıllarca şarkıcılık yaparak kazandığı paradan Ercan Deniz komisyon alıyordu. Ancak iddialar bu şekilde ki iddialara göre Ercan Deniz paranın önemli bir kısmını kendi üzerine geçiriyordu. İddialar bu şekilde. Bu konularda da çeşitli davalar açmışlardı birbirlerine. Aralarındaki konu kavga konusu böyle başlamıştı. Maddi çıkar Özcan Deniz aldatıldığını söylemişti. Annene vicdanlı ol diyorlar. Benim vicdanımın kurbanı olduğumu aslında sizlerin vicdan yoksunu olduğunuzu bilmiyorlar. Özcan Deniz'in paylaşımlarından bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda annesi kanser olmadan önce yaptığı paylaşımları okuyorum arkadaşlar. O gece Ercan'ın evinde çıktığım programdan buraya kadar olanı sıralı izleyenler aslında çabanın ne olduğunu görür. Samar'a attığın iftiralarla oğlumun annesini harekete geçirmeyi ve evladımın benden koparılmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Allah'tan Feyza gerçekleri görüyor ve oğlumun yanımda nasıl mutlu ve güven içinde olduğunu, Ercan'la asıl mücadelemin oğlumun geleceğinden çalınmış haklarını kurtarmak olduğunu biliyor. Ben hepinizin yuvasını yaparken siz yuvamı dağıtmak istediniz diyor Özcan Deniz paylaşımında annesine. Annesi tabii ki bunları okuyunca kadıncağız içine atmaya devam etti. Ve hastalıkla da şimdi boğuşuyor, kanser hastalığıyla boğuşuyor. Annenle konuş diyorlar ama sözün bittiği yerde olduğunuzu ve ne konuşulursa konuşulsun size sözlerle ulaşılamadığını bilmiyorlar. Özcan Deniz'in bir başka paylaşımı. Çocukluğumu ve gençliğimi çaldınız. Şimdi de hayatımın son evresine göz diktiniz. İşin trajik tarafı siz kronik mutsuzluk, tatminsizlik ve de entrika ile kendi hayatınızda yok ettiniz. Aradaki fark bunu ben yapmadım, siz yaptınız. Ben sadece köle gibi size yetmeye çalıştım. Mutluyum diyorum, hayır biz mutsuzuz deyip alemi dağıtmamı isteyecek kadar da şuursuzlaştınız. Çünkü tek başına bir Özcan çok daha verimliydi. Şimdi nereden çıktı bu velet, değil mi? Diye oğlunu istemediklerini söylüyorlar. Özcan Deniz'in annesine ve abi Ercan'a res çekmesini bu paylaşımlarıyla da kamuoyuyla paylaştığı, kamuoyuna da derdini anlattığı yazılar bunlar arkadaşlar. Hiç yaşanmamış geçmiş hikayeler uyduruyorsunuz zihninizde ve bunu pazarlıyorsunuz. Yok İstanbul'a ilk Ercan Bey'le beraber sırtımızda sünger yastık yorganla otogardan gelmişiz. Bak 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 tabii yanımızda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe de vardı. Onlar köyde altın mı ne bulmuşlardı. İstanbul'da bir kuyumcu akrabalığını aramak için ayrıldılar bizden. Bir daha da görmedik onları töbe töbe. Burada da dalga geçiyor Özcan Deniz. Ben İstanbul'da, Almanya'da o çocuk yaşta mücadele ediyorken, hiçbiriniz ne yiyip ne içtiğimi sormuyorken, o oğlun Aydın'da bütün Aydın'ın göz bebeği bir eskortun evinde kalıyordu paşam. Torbacısını değiştir bence. Ve hiçbirinizin umurunda değildim o çocuk halimle. Şimdi ekranlardan inmiyorsunuz. O da ayrı bir hayat dersi. Değişen hiçbir şey yok. Yine umrunuzda değilim. Umrunuzda olan şey kaybettiğiniz, daha doğrusu yok ettiğiniz imkanlar. Ben Almanya'dan geldim. Ercan Paşam, Ercan ağabeyi biliyorsunuz Özcan Deniz'in. Ben geldiğimde de hiçbiriniz yoktunuz. Albüm çıktıktan sonra beni milyoner oldu zannedip sen bir ara geldin. Sonra baktın ki ben aç sefil Aksaray'da bir bodrum katta yaşıyorum. Topukladın gerisin geri. Askere giderken sana arabamı bıraktım. Ben 2 sene yokum kardeşim. Bunu satıp evi geçindirin ben dönene kadar dedim. Ama Özcan'ı askere arabamı satıp yolladım gibi abuk subuk bir hikaye uyduruyorsun. Daha bir sürü yalan dolan buraya sığmaz. Nasıl da inanarak anlatıyorsun. Özcan Deniz arkadaşlar, Özcan Deniz ailesine bu paylaşımlarla yaşadığını düşündüğü haksızlığı, yaşadığını düşündüğü ihaneti, yaşadığını düşündüğü
büyük darbeyi anlatıyor. Özcan Deniz kamuoyuyla, halkla düşüncelerini paylaşıyor ve bundan 7-8 ay önce yaptı arkadaşlar. Bütün bu okuduğum paylaşımları kah annesine hitaben yazdı Kadriye Hanım'a, kah ağabeyi Ercan Deniz'e hitaben yazdı ve annesi sonunda üzüntüden kanser oldu arkadaşlar. Ben bu haberi bugün aldım ve çok üzüldüm. Kadriye Hanım'ı aradım, ulaşamadım kendisine geçmiş olsun dilemek için. Kadriye Hanım ne de olsa bir annedir. Evet, Özcan Deniz annesine kızabilir, kendisine haksızlık yaptığını düşündüğü için küsmüş olabilir. Ne cenazene gelirim ne cenazeme gelin demiş olabilir. Ama bir annedir. Anneyle helalleşmek lazım. Cennet annelerin ayakları altındadır. Özcan Deniz, ben senin bir ağabeyin olarak, seni 40 yıldır tanıyan, en eski tanıyan bir gazeteci olarak senden isteğim ne olursa olsun anneni ziyaret et. Kendisiyle helalleş kardeşim. Ondan sonra görüşmeyeceksen de görüşme. Ama bir ziyaret et. Annenin hayır duasını al. Ondan sonra dilediğin gibi davran. Bu benim sana bir abi olarak tavsiyem Özcan Deniz. Kadriye Hanım çok geçmiş olsun. Kardeşlerinize de, hepinize de ailece geçmiş olsun diliyorum. Ve dilerim Ercan Deniz ile Özcan Deniz arasındaki bu küslükte, bu kavgada sona erer. Kadriye Hanım'a Allah'tan şifa diliyorum. Peki, canlı yayınlarım devam edecek arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Mesajlarınıza bakamadım. Şimdi bir toplantıya yetişmek için çıkmak zorundayım. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla.